Selamünaleyküm. Arkadaşlar havas ilminin özü Kur'an-ı Kerim ve Esma-i Hüsnalara dayanır. Bunun yanında mutmain kalp, inanan kalple birlikte yapılan tüm işlemlerde başarısızlık mümkün değildir. Allah-u Teala'nın indinde bize vermiş olduğu hediyeler, büyük yüce Kur'an kitabımız ve Esma-i Hüsna tablosu elimizde büyük anahtarlardır ve en üst aklın dünyada bize uygulamak üzere sunduğu en yüce bilgidir. Bizim kitabımız, Kitabullah, elimizdeki ilk ve son anahtardır. Bu bilginin doğruluğu çerçevesinde ilerlememiz gerekir. Son dönemde gerek bizim toplumumuzda gerek diğer toplumlarda çok fazla baş gösteren psikolojik bozukluklar, özellikle anksiyete bozukluğu, korku merkezli problemler, bipolar bozukluk, manik depresif haller vesaireyle birlikte maalesef toplumumuzda çok büyük oranda antidepresanlar, ilaç kullanımları vesairesi artmış durumda. Şimdi geçmiş dönemde Allah-u Teala bize öyle güzel hediyeler, öyle verimli ilaçlar vesaireler verdi ki eğer bunları unutmasa idik şu an bunları yaşıyor olmayacaktık. Şuradan hareket etmek istiyorum. Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da yaptığımız araştırmalar ve uygulamalar sırasında orada bu uygulamaları özellikle havas ile ilgili okumalarla paralel olarak buhur ve bir takım bitkisel karışımların uygulamalarını yapan insanlardan bazı şeyleri öğrenmeye çalıştığımız bir dönemde onlar bize dediler ki sizin şimdi bu bizden öğrenmeye çalıştığınız buhurları, bu tütsüleri, bu bitkisel karışımları biz sizin dedelerinizden öğrendik. Osmanlı'nın 1482-1483 dönemlerinde Kuzey Afrika'ya gidişiyle birlikte oradaki insanlara yardımlarıyla birlikte oraya İslam'ın özü olan bilgi alıp tekrar aktardığı bir dönem gerçekleşiyor ve Osmanlı alimler, ulemalar vasıtasıyla bu bölgeye hakikaten çok büyük bilgi ve enerji aktarımında bulunuyorlar ve bu enerji orada bizim orada bulunduğumuz dönemde ki şu anda bazı bölgelerde yine aktiftir ve orada bozulmadan kalıyor. Bakın biz unutuyoruz, onlar unutmuyorlar ve devam ediyorlar ve sonra gidip biz tekrar atalarımızın onlara öğrettiği şeyleri rica minnet öğrenip tekrar uygulamaya başlıyoruz. Ne kadar acı bir durum. Şu an içinde bulunduğumuz tabloya bakın arkadaşlar. 3 tane gerizekalı televizyona çıkıyor. Üst akıl bunu yapıyor. Üst akıl şöyle bir program yapıyor. Bu üst akıl işte For Flowers gemisiyle yola çıkıp Amerika'ya gidiyor. 59 aile Amerika'yı kuruyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni. Sonra 1774'te kuruluş anlaşmasını imzalayan büyük mason aileler var. Bunlar şu anda dünyayı yönetiyorlar. Rockefeller, Rothschild'ler vesaire vesaire. Üst akıl bunu yapıyor, üst akıl şunu yapıyor. Ya arkadaş üst akıl şunu yapıyor, bunu yapıyor. En üst akıl ne yapıyor? Üst akıl dediğiniz vatandaşlar Allah-u Teala'nın nizamını, gerçek nizamını taklit ederek bazı şeyler yapmaya çalışıyorlar. O vatandaşlar gözüyle bakın. Ellerinde bir felsefeleri var. Diyorsunuz ki siz ya bunlar kabalacı, kabala uyguluyorlar. Ya kabala nedir ya? Kabala nedir Allah'ınızı seversiniz? Bizim elimizde Kur'an kitabı var. Kur'an-ı Kerim var. Peygamber Efendimiz'e indirilmiş harika dualar var. Cebrail Aleyhisselam vahiy ile indirmiş, hediye etmiş. Mübarek Aleyhisselatü Vesselam bunları insanlığa hediye etmiş. Birincisi Cevşen. Hepimiz boynumuzda taşıdık. Yüzyıllar boyu hala taşıyoruz. İçinde ne olduğunu bileniniz var mı? Cevşen'le ilgili bir araştırma yapılıyor mu? Allah-u Teala'nın 99 ismi artı 260 ismi daha, 380 tane sıfatının geçtiği ve 1001 tane isme ulaşan tariflerin yapıldığı ve Allah-u Teala'nın her isminin, her sıfatının
anahtar olarak nasıl kullanılacağı, ne yapacağı, ne işe yarayacağını anlatıldı. Harika bir dua Cevşen. Hani İslam alemi Cevşen'le ilgili neden bir araştırma yapmıyor? 1000 tane araştırma yaptık Cevşen'le ilgili internette bir şey bulabilmek için. Sesli okumadan başka hiçbir şey yok. Celzelütiye duası anlatıp duruyoruz. Allah-u Teala hediye etti. Cebrail Aleyhisselam'la Peygamber Efendimizin kalbine indirildi. Şifre dolu bir duadır. Hazreti Ali oturdu bunu yazdı cifir üzerine. Cifir denen şey budur. Şifre sistemidir. Kur'an-ı Kerim'in açılımıdır. Üst akılın bize verdiği büyük hediyelerdir. Kabala dediğiniz bilgi Kitabullah'tır özünde. Allah'ın kitabının ilmidir, bilgisidir. Vef sistemi dediğiniz sistem insanın haritasıdır. Üçlü vefteki 9 nokta insan vücudundaki 9 tane enerji merkezidir. Biz bunu uzak doğudan almıyoruz. Bunlar bizim arkadaşlar. Bunlar bizim. Vef sistemindeki 9 enerji noktasına enerji aktarımı yaptığınız zaman Allah'ın Hay ve Kayyum enerjisini Allah-u Teala'nın Hay ve Kayyum ismiyle aktardığınız zaman o enerji merkezi akmaya başlar, çalışmaya başlar. Üstteki negatif blokaj kalkmaya başlar. Bu uzak doğunun uygulaması değil, bunlar bizim uygulamamız. Bunlar letaiflerle ilgili uygulamalar. Lütfen bunlara inelim artık. Bakın şu an dünyayı savaş sarmış durumda ve saracak da. Bu hadislerle mevcut. Şimdi sizin Batı toplumu dediğiniz, avengelistler dediğiniz, üst akıl dediğiniz vatandaşlar bir Armagedon'u çatır çatır uyguluyorlar. Bunu nereden alıyorlar? Bunun temel felsefesi ne? Bunun temel felsefesi adamların 3000-4000 yıldan beri getirmiş olduğu yarısı yalan, yarısı gerçek bir takım bilgilerle oluşmuş olan bir bütünlük, bir şey. Adam bir şey inanıyor. Peki bizde bunun karşılığı ne? Bizde Peygamber Efendimiz Merhame-i Kubra'yı anlatmadı mı bize? Büyük merhameyi anlatmadı mı? Hadislerin yarısından fazlası ahir zamanla ilgili ve Merhame-i Kubra ile ilgili. Amikovası'da olacak olan savaşla ilgili. Bu savaşta bizim hangi durumda olacağımızı anlatmadı mı? Bizim imandan ne kadar uzaklaşmış olacağımızı anlatmadı mı? Yüzlerce defa anlattı. Yüzlerce hadis var bununla ilgili. Biz bu işin neresindeyiz? 3 tane gerizekalı, üst akıl efendim bunun dediklerini anlamamız lazım. Üst akıl bakın şunu uyguluyor, üst akıl bunu uyguluyor. Ya o uyguluyor. Bırakın üst akıllı. Biz hakiki manada kalbi iman dolu müminler olarak bir kere bu korku belasına neden saplandık? Buradan bir çıkacağız arkadaşlar. Bizim elimizde çok büyük anahtarlar var. Bu korkudan çıkacağız. İmanımızı tekrar tazeleyeceğiz. Yeniden doğmuş olan, Allah-u Teala'nın imanıyla doğmuş olan, korkusuz, tekrar altını çiziyorum, korkusuz, korkuyu atacağız. Korku şeytandandır. Negatif bir kuvvettir. Kibir, gurur, kin, korku merkezli frekans bizim bütün frekansımızı aşağı çeker. Bu bizim inanmadığımızı gösterir. Tekrar inandığımız günlere dönmemiz icap ediyor. Üst akıl çıkıp anlatan insancıklar televizyonda, insanlara korkuyu salan insancıklar. Kaçınızın alnı secdeye gidiyor sizin? Ben sizin imanınızı sorgulayamam. Allah iman sahibi etsin hepinizi. Ama ve lakin lütfen onların reklamını yapar iken insanlara korku salmayın. Konuyu anlamamız lazım. Bakın bunlar bize böyle yapıyor derken asıl programın ne olduğunu unutmayın. Üst akıl varsa en üst akıl vardır. Allah-u Teala'nın hazırlamış olduğu plan uygulanır. Allah-u Teala onların yaptığını görmüyor, duymuyor değildir aşağı. Asıl plan Allah-u Teala'nın planıdır, mukadderi yoldur. Gelin bu mukadderi yolda yürüyün. Bu tarafa geçin. En üst akıl tarafına gelin. Üst akıllı bırakın. Yarım yamalak yürümeyin. Tam gidin. Esma-i Hüsna ile ilgili bilgiyi alıyorsunuz. Esma-i Hüsna altın bileziktir. Yaklaşık değerlerle, matematiksel sapmalarla bu işler olmaz. Ebced bir usuldür, cifir bir usuldür. Bakın, matematiktir.
dinimizin temelinde matematik vardır. Ebced'le hesaplanmış olan isimler Bismillahirrahmanirrahim'deki gibi Er-Rahman El-Rahim olarak en az ikilidir ve sizin her birinizin bir ismi azamı vardır. Bunları insanlara ya tam anlatın ya hiç anlatmayın. Ya bu konuda tatbikat yapanlar konuşsun ya diğerleri sussun arkadaşlar. Esma-ül Hüsna ile ilgili, isim azamla ilgili doğru analiz yaparak bir ya da iki alternatifli ama en az ikişer isim olmak üzere her insanın esması vardır ve bu değerler tamdır. 220 volt 220 volttur. 219 olmaz, 221 olmaz. Tam değerlerle, tam esmalarla insanları çalışmaya sevk edin. Allah-u Teala'nın 99 esmasının her birinin bir frekansı ve fonksiyonu vardır. Bunlar bize tanımlanmıştır. Kim ne diliyorsa, ne istiyorsa en uygun olanını seçsin, bunun üzerinde lütfen çalışsın ve kendi esmasına ulaşmaya çalışsın. Bunu ilimle yapsın, kendiniz öğrenin. Kendi isminizi eski alfabeyle, mümkünse Kufi alfabesiyle yazmayı öğrenin. Kufi alfabesi bir resim çeşidi değildir. Kur'an-ı Kerim'imizin indiği öz alfabedir. Lütfen bunu yakalayın. Kur'an-ı Kerim'in öz alfabesini uygulayın. Uygulamayı öğrenmeye çalışın. Bir adım atın. Bu eskide kalan geri bir uygulama sistemi değildir arkadaşlar. İleri bir uygulamadır. Size anlatılan, dünyayı şu an Kabalacılar yönetiyorlar. Ellerinde Kabala bilgisi var dediği, bakın tekrar ediyorum. Kabala Kitabullah'tır. Allah'ın kitabı birdir ve bizdedir ve orijinali bizdedir ve bunu biz uyguluyoruz. Bunu uygulayan İslam'dır. Diğerleri taklittir. Unutulduğu için artık bunu hiç uygulayan maalesef kalmadı desek yeridir. Lütfen ilahiyat fakülteleri, Diyanet, bu işlerle uğraşan vatandaşlar gözünüzü kulağınızı açın. Bakın burada artık herkes anladı. Bu beka mücadelesidir. Bu savaştır. Şu an savaştayız. Savaşta Allah bize güç kuvvet versin. İlmimizi arttırsın. Bizi tekrar hakiki yolumuza çevirsin. Lütfen eski günlerdeki eski halimize kavuşturmak üzere tekrar bizi düşmüş olduğumuz yolda tekrar kaim kılsın. Lütfen kendimize gelelim. Şu korkuyu atalım. Şu ilaçları, antidepresanları bırakalım. Tıbbın, psikiyatrinin verdiği maalesef etkisiz olandan uzaklaşalım. Etkiliye dönelim. En üst akıllı Allahu Teala'yı tekrar hatırlayalım. Tekrar analım ve bize verilen ilmi, havası, Kur'an'ı tekrar uygulamaya ve tatbik etmeye başlayalım. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.